Haziran 1979 tarihinde Karadeniz'in Bartın iline bağlı bir sahil kasabası olan Amasra'da dünyaya gelir Barış Akarsu. Annesi Hatice Hanım, babası Selahattin Bey ve kız kardeşi Nesrin Akarsu'dur. Karadeniz'in küçük ama bir o kadar da şirin olan bu sahil kasabasında karaya vuran bu dalganın adı, daha sonra Amasra'nın hırçın dalgası olacaktı. Denizden geliyordu ve yıldızlara koşacaktı. O, yıllar sonra bu ülkede milyonların sevgisini kazanacak, uzun saçları, sürmeli gözleriyle gönüllerde taht kuracaktı. Türkiye'nin en sancılı günlerini yaşadığı zamanlarda dünyaya gözünü açmıştı. 1979 yılı UNESCO'nun Dünya Çocuk Yılı olduğu için babası Selahattin Bey adını Barış koymuştu. Taşıdığı bu adın sorumluluğunu ve gereğini yerine getirecekti sonraki yıllarda. Adı gibi barışık, gülümseyen gözleri ve her gün sevgiden ve barıştan biraz daha mahrum bırakıldığımız bu zamanlarda yüreğindeki insan sevgisini milyonlara aktaracaktı. Bu bilinçle yetişti. Mutlu bir aile ortamında çocukluk dönemini Amasra'da geçirdi. İlk, orta ve lise tahsilini Amasra'da tamamlar. Bu arada Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelken sporuyla ilgilenir. Spora meraklıdır ve çocukluğundan beri sporla ilgilenmek en büyük hobisi olmuştur. Müziğe ilgisi ise küçük yaşlarda başlar. İlkokuldayken elinde blok flütüyle sokaklarda dolaşır. Ama müzikle esas tanışması, Amasra'ya gelen müzisyenlerden etkilenerek çalmayı öğrendiği klavye, gitar ve mızıkasıyladır. Evlerinde Ruhi Su ve Cem Karaca sürekli dinlenen sanatçılardır. Hangisine yanayım? Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde kande derman bulayım. Bir süre çalışmak için Ankara'ya gider. Ankara'da yaptığı garsonluk döneminden sonra Karadeniz Ereğlisi'ne gelerek burada 4 yıl boyunca çeşitli barlarda müzik yapar. Bu dönemde televizyonda gördüğü Akademi Türkiye adlı yarışma programının tanıtım reklamları dikkatini çeker ve bu yarışmaya arkadaşlarının da desteğiyle katılma kararı alır. Amasra bizim bir kasaba. Evet. Yani 6700 nüfusumuz var. Yani o belki de olmuştur şimdi 7000'dir yani en fazla. Onu olmamıştır bile. Olmamıştır. Küçük bir kasaba ama çok şirin bir kasaba. Yani Türkiye'de turizmin başladığı tek yerdir mesela. Ve okul sıralı kış günleri mesela hiç kimse yoktur. Yani biz canımız sıkılır, ne yapacağız, ne edeceğiz, işte kahve köşelerinde, işte bilmem ne, şurada Evet. falan muhabbet derken. Buradan sıkıldım ve artık başka yerleri görmeyi... Benim nabzımı tutmadı hiçbir zaman. Tabii yaz günleri çok enerjik oluyor ama kış günleri benim nabzımı tutmuyordu. Ben lise bittikten sonra ben uçacağım dedim yani babama. Ben dedim baba burada yapamam. Ve lise bitti, ben gittim yani. Babam da bana şunu demedi, oğlum kalacaksın işte şunu yapacaksın bunu yap. Git dedi, nereye gidiyorsan Peki yani. hani Ankara'da kalacak birileri var mıydı da gittin Hayır, yoksa? kesinlikle. Biz Yoktu, nasıl biliyor atladın musun? gittin. Sen nasıl, bak şöyle anlatayım. Biz gittiğimizde evimiz bile yoktu. Ben 2 gün otogarda yattım. Bak harbi. Ondan sonra 3 gün metroda yattık. Arkadaşlarla beraber. Metroda Harbi metroda yattık. Sokak çocuğu oldunuz yani. Harbi yani öyle bir durum vardı. Ama şöyle bir durum da vardı. Bir hafta zaman verdik kendimize. Çünkü o arada ev arıyorduk yani. Evet. Ev buluyorduk ve Batıkent'ten bir ev bulduk. Ondan sonra 11 kişi. Bekara kız 11 vermezler. kişi.
11 kişi aynı evde. 11 kişi ama Mülteci şöyle 11 kampı kişi gibi. şöyle bir şey aynı şekilde. Şöyle bir şey biz 2 kişi gittik şeye. Bir kiralamaya tabii. Biz işte kalacağız falan muhabbeti. Ondan sonra arkadan arkadaşlar geldi falan böyle. Ev bir baktık abi dolmuş böyle. Ben çok gezmeyi seven, yerine duramayan bir yapıya sahibim, tamam mı? Evet. Yani, ve benim bir Ümit diye bir arkadaşım vardı. Çok kankimdir benim dostum. Hala kendisi animatörlükle uğraşıyor. İşte dedi ki Barış dedi yani sana göre bir şey var abi. Gel. Ben dans edeceğim şimdi, tamam mı? dans edeceğim abi. Nasıl dans edeceğim? Ederiz tamam işte. Biz normal diskoda dans edilir ya. Evet, onun gibi. Eyvallah dedik. Biz şimdi gittik abi. Bir baktım abi koreografi var. İşte ne bileyim herkes 10 tane kişi toplanmış böyle dans ediyorlar. Tamam mı? Abi ben arkalara geçiyorum şimdi. Sürekli şaşıran bir tip, tamam mı? Ümit de ben demiş ki abi demiş bu çocuk çok iyi dansçı. İyi lanse etmiş yani, iyi pazarlamış. İyi dansçı yani ben arkadaşıma işte şey veriyorum falan muhabbeti. Neyse abi biz edemedik dans. Tamam yani. Sonuç orada Tamam, edemedik derken yani o koreografı O uyamadım koreografi ben. içerisine uygun. Uyamadım. Ben dekora geçtim. Dekorla falan böyle beni yollamadılar hemen. Çünkü hem çene vardı hem işte Renkli bir kişilik. Evet. falan böyle. Ve yollamadılar ve girdim ben oraya. 2 sene orada canavar gibi animatörlük yaptım. İşte dekorla uğraştım, işte sahne dekoru yapıyorduk falan böyle. Akademi Türkiye yarışması çıktı abi. 1 hafta, 2 hafta böyle şey döndü, fragmanlar döndü. Evet. İşte Akademi Türkiye, işte eğitim verilecek, şunu yapılacak, bunu yapılacak falan. Ben böyle programa giderken elime gitarı alıyorum böyle, bakıyorum orada televizyona. Evet. Allah Allah diyorum yani. İyi, eyvallah falan muhabbeti. Beni bir gaza getirdiler çocuklar. Katılayım Barda. Dediler abi gir, abi gir, abi gir. Gittim gazeteden şey doldurdum. Form doldurdum. Kestim onu. O bir hafta yattı. Tamam Neden mı? tereddüt ettin? Unuttum. Gitti öyle. Bu kadar. Tabii. Ondan sonra tekrar işte arkadaşlarım vardı yine böyle. Dediler ki abi ne yaptın? İşte olmadı falan. Soktular beni internet şeyine. Kafeye. Orada girdim. Evet. Siteye bilmem ne yaptım. İşte resim istedi. Resim 2 gün Bitmedi üşengeçlikten falan. şey yapmadım. Gittim resim çektirdim bilmem şudur budur falan böyle. Beni aradılar. Orada benim bir arkadaşım vardı güzelleme müzik diye. He. Oradan işte gitar falan satıyor. Oranın telefonunu verdim. Tamam mı? Oraya aradılar. Ben yokum ama. Yokum ama beni bulamıyorlar. Yani yokum yani. Beni aradılar sonra tekrar aradılar işte kısmet olayı. Evet. Ve ben Akademi Türkiye'ye gittim abi. Gittin. Akademi Türkiye'nin sırlarından biri de sizsiniz. Tebrikler. Merhaba, ben Barış. 24 yaşındayım. Kendimi hırslı buluyorum. Ama fazla hırsın da zararlı olabileceğine inanıyorum. Müziğe kumsalda başladım. Kumsalda işte arkadaşlarla beraber kumsala inip toplu halde kumsalda gitar çalıp şarkı söylüyorduk. Kafamı dinlemek için çoğu zaman balık tutmaya gidiyorum. Bazen o kadar dalıyorum ki tuttuğum balıkların farkına bile varmıyorum. Artık hayatında yeni bir dönem başlamış, Akademi Türkiye günlerinde birçok seveni olmuş ve yüreğindeki müzik aşkını tarzından ödün vermeyerek yarışma boyunca sürdürmüştür. Bazen eleştirilere maruz kalsa bile hep bildiği ve inandığı yolda yürümeyi hedef olarak seçmiştir. Barış, final gecesi canlı yayınla Karadeniz Ereğlisi'ne bağlanıldığında kendisi için toplanan kalabalığı görünce gözyaşlarını tutamamıştır. Yarışma boyunca her hafta böyle güzel ve unutulmaz anlar yaşamışlardır. Barış ve sevenleri. Bize göre net bir şekilde söylüyorum, Akademi Türkiye'nin birincisi belli olmuştur. Çünkü ses güzelliği Barış'ta, karizma Barış'ta, sahne hakimiyeti Barış'ta, sürmeli gözler Barış'ta ve insan sevgisi de Barış'ta. Bundan daha büyük güzellikler olabilir mi? Tolga olacak. Barış kazanır. Barış kazanacak diyorum. Ben de Barış diyorum. Tolga alır. 5, 4, 3, 2, 1, oynama sonra.
Temmuz 2004'te akademiyi birincilikle tamamlar. Artık birçok insan tarafından tanınıyor ve seviliyordu. Fakat hayat engellerinden birini daha koymuştur önüne Barış'ın. Yarışma birincisine albüm yapılması gerekirken, albümü yapacak olan müzik şirketinin yarışmadan ayrılması, Barış'ın albüm projesini de askıda bırakmıştır. Bu engelin aşılması gerekiyordu. Menajeri Neşe Açıker'le beraber Seyhan Müziğin sahibi Bülent Seyhan'la tanışır. Bülent Bey, Barış'a albüm yapmaya karar vermiş ve yardımcısı Seyfi Yerlikaya'yı bu konuda görevlendirmiştir. Kısa bir zamanda hazırlanması gereken albümün yoğun geçen stüdyo günlerinden sonra Cem Karaca, Zülfü Livaneli, Orhan Veli, Yunus Emre gibi büyük ustaların yanı sıra yeni jenerasyonun önemli söz yazarı ve bestecilerinin de eserlerinden oluşan başarılı bir repertuar hazırlanır. Albümün yönetmenliği ve aranjörlüğü Serdar Öztop tarafından yapılır. Fakülte yılları 80'lerde İstanbul'da hüzün grupları duygu yüklü sevgililer kaçamak öpücükler 20 yaşın yüreğinde kaybettiği düşleri. Hayat felsefesi olarak tam bir rocker olan ve bu şekilde yaşayan Barış, müzik tarzını da buna göre şekillendirmiştir. Yarışmaya girmesinden itibaren herkes Barış'a Barış Manço ve Cem Karaca'nın veliahtı dese de Barış konuyla ilgili her seferinde her iki ustayı da çok sevdiğini ve onların yerlerinin asla doldurulamayacağını ama bu söylenenlerden onur duysa da yine de kendi çizgisini ve tarzını oluşturmak istediğini ve büyük üstadlarının da yaşasalar kendisine aynı öğüdü vereceklerini hep dile getirmiştir. Peki seni herkesin, bütün Türkiye'nin benzettiği birçok unutulmamış, devleşmiş isimler var. Bundan rahatsızlık duyuyor musun? Mesela Cem Karaca olsun, Ya, Barış Manço olsun. Rahatsızlık duymuyorum. Yani öyle bir rahatsızlığım yok. Yani Güzel bir şey bence yani gurur senin için. duyuyorum. Ağırlığı var tabii. Yani gurur duyuyorum böyle bir benzetmeden. Yani böyle bir şeyden dolayı. Ama şu var ki mesela beni bu rahatsız ediyor. Yani işte sürekli işte birine benzetilmek, birinin işte gölgesine. Kötü bir şey. Bu her insan için çok kötü bir şey. Evet. Bunu çok iyi bilir. Her insan için Ben çok kötü evet. bir şey. Yani kendini bulamazsın o zaman. Kesinlikle. Abi, kendini yaşayamazsın. Farklı olmak gerekiyor. Ve ben şuna inanıyorum yani beni insanlar evde tanıdılar ve aynı Barış Akarsu'yu tanıdılar. Evden çıkınca hatta şunu diyorlar, ya Barış biz seni evde tanıdık, sen dışarıda da aynısın. Nasıl Sanki yapıyorsun böyle abi? arkadaşları Evet. gibi davranıyorlar Evet. değil mi? Tanıdıkları Evet. için zaten Yani rahat hep söyleyeyim. Şimdi davranıyorlar. mesela öyle bir durum ki Taksim'de geziyorum mesela. Aa Barış ne haber falan diyor. İyiyim sizden ne haber, nasıl gidiyor falan. Yani bu şekilde muhabbetlerimiz oluyor. Benim çok merak ettiğim bir soru var. Bunu sormam lazım yoksa çatlarım. O saçlara nasıl bakıyorsun? Benden güzel saçlarım var. Yok canım senin saçların da Yok çok güzel. canım. İkiniz de Kısa bir zaman sonra tamamlanan albüm artık piyasaya sunulmak üzeredir. Fakat bir konu üzerindeki tartışmalar hala devam eder. O da Barış'ın Akademi Türkiye birincisi Barış mı, yoksa bu ülkede rock müzikte yeni bir isim Barış Akarsu mu olması gerektiği hakkındadır. Ölümü düşünmek gözlerinde. O zamana kadar yarışmada Barış olarak tanınmış, fakat bundan sonra soyadının da kullanılması gerektiğine karar verilmiştir. Bundan sonra Barış Akarsu olarak tanınacaktır. Bu risk göze alınmıştır. Artık sahnede ıslak ıslak albümüyle Barış Akarsu vardır. Nerede çekeceğiz şimdi şeyi? Çekiyoruz. Burada mı? Bak. Çekiyoruz şu anda işte. Islak.
Bakma Tamam. Bu şarkıyı mı çekiyorsunuz? Bunu çekeceğiz değil mi? Islak ısrar. Ondan sonra Bakalım malum var. dinleyicilerimizin beğenileri yönünde. Ben yanarım yâne yâne. Yani gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk eyledi. saçını dök sineme, derdini söyle. Yeter ki ıslah. Neşe. Bakma öyle. Kameraya konsantre ol. Yani. Derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak. Bakma öyle. Artık Barış'ın en büyük arzusu olan albümü çıkar ve ilgiyle karşılanır. Artık yolunda daha da emin adımlarla yürür. Ben senin şu çarkına çomak sokarım. Ben senin tekerine çomak sokarım. Oturmuşum bir çare denize karşı. Denizi biraz hırçın kalmaz senden aşağı. Tepede beyaz bir saray, sarayda soytarı bir kral. Kara haber onun işi, sıra kimde? Kanlı resimler ressamın, sergide insan mezarı. Satılık olan karanlıktır çerçevede. Vur alır başımı giderim, denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Albümün hemen arkasından hiç yorulmadan yollara düşer, Anadolu'yu gezer ve konserler verir. Hadi gel değil mi sen? Paparazzi programı. Kızlar, şimdi dizideki Barış'ı mı seviyorsunuz yoksa sanatçı olan Barış? Şarkı söyleyen. Sanatçı olan Barış seviyorsunuz. Yani şarkılarını seviyorsunuz. Dizideki halini sevmiyor musunuz? Dizi güzel yani. Nasıl abi? Çok güzel ya. Çok güzel. Oğlum güzel kokuyor ya. Çiçekler güzeldir. Yüzü aşkın konser vermiş ve her fırsatta dinleyicileriyle beraber olmayı seçmiştir. Çünkü onun en mutlu anları sahnede olduğu zamanlardır. Gösterişten uzak sade bir yaşam tercih eder ve bu başarısına rağmen magazin dünyasından soyutlar kendini.
Rock camiasında bazı kesimler tarafından eleştiri alsa da kendine olan inancını hiçbir zaman kaybetmiyor, aksine bu onu daha da kamçılıyor ve kararlılıkla müziğinin peşinden koşmasını sağlıyordu. Hırslıydı ve mücadele etmeyi seviyordu. O sıralar dünyada gerilim artarken ve savaş çığlıkları yükselirken çektiği ikinci klibiyle de bu duruma olan tepkisini ortaya koyuyor ve yaptığı müziğin sorumluluğunu bir kez daha yerine getiriyordu. Bu tavrından dolayı Barış Akarsu büyük beğeni toplamıştı. Kendisine eleştiriler sunan bazı kesimlere de bu klibiyle en anlamlı cevabı vermişti. Birçok televizyon kanalı bu klibi yayınlamaktan çekiniyor, bu durum hem Barış'a hem de yapımcı firmasına sıkıntılı bir süreç yaşatıyordu. Oysa yaşadığımız bu günlerde dünyada yeniden gerilim artarken ve bütün insanlığın hep bir ağızdan savaşa hayır sesleri yükselirken, Barış Akarsu'nun savaş karşıtı olan klibi yoğun istek üzerine en çok izlenen klip olacaktı. Ne yaman bir çelişkidir ki, ilk zamanlar klibi yayınlamaktan çekinen televizyon kanalları, şimdilerde ise bu klibi yayınlamaktan çekinmemekteler. 2005 yılının Ağustos ayında Barış'a Rock Festivali'ne katılır. Böylece en önemli arzularından birini daha gerçekleştirmiş olur. O, çocukluğundan beri savaş karşıtı biri olarak bu festivalde barış şarkılarını haykıracaktır. Kokladım karanfil niyetini, sabrı okşadım, zorladım sen diye. Baktım dünyaya sil gözümle, hep savaş, hep yıkım, ateşler içinde. Mavi mavi gözlerinde sitemli var. Yoksa insan sevdiğinde böyle mi var? Mavi mavi gözlerinde tüfek mi var? Böyle haksız bir savaştan kim galip çıkar? Olur alır başımı giderim, denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Gün olur alır başımı giderim, denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, o ada benim, yak olan kuşlarının peşi sıra. Şu ada senin, bu ada benim, yak olan kuşlarının peşi sıra. Gün olur başıma kadar güneş, gün olur başıma kadar mavi, gün olur deli gibi. Gün olur alır başımı giderim, denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Gün olur alır başımı giderim, saçını dök sineme, derdin söyle. Yeter ki ıslak ıslak sürerim bulutlar tarlaları, yağmurlar ekerim.
ıslak ıslak bakma öyle. Sürelim bulutsan sarılaları, yağmurlar ekiri göğün göğsüne. Güneşte demlerim senin çayını, öyle bilirim beraber. Ben felin şu çarkına, ben felin tekerine. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Amasra, onun hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Her fırsatta memleketini ziyaret eder ve Amasra'da çektiği 2 kliple de bu sevgisini ifade eder. Evet, şimdi klip parçamızı çalıyoruz ve bugün çekilecek olan klibimizin. Bu parça Amasra için. Yeni albümü için hazırlanmaya başlamış ve bu albümde kendisine ait eserleriyle de dinleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanmıştı. Seyhan Müzik tarafından hazırlanan 2. albüm projesinde Ayhan Orhuntaş, Ergin Altınel ve Ercüneyt Özdemir aranjör olarak rol alacaklardı. 3 ay gibi bir zaman içerisinde yoğun geçen stüdyo günlerinden sonra nihayet Barış'ın 2. albümü de tamamlanmış oldu. Ve artık sahnede Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek isimli albümüyle yeniden Barış Akarsu vardı. Bir şeyler içinde kaybolduk sessizce, tükendi umutlar yaşanmadan. İşte her şey bitti, kapılar kilitlendi, asla açılmayabilir, unutma. Belki rüyan bitti, uyanmak senin. İkinci albümü Barış Akarsu için daha büyük tecrübe olmuş ve kendisine ait 2 eseriyle de besteci kimliğini ortaya koymaya başlamıştı. Bu albümüyle de dinleyicilerinin beğenisini kazanmıştı. Bu başarı da ödülleri beraberinde getiriyordu. Barış Akarsu, USDER tarafından sosyal kalkınma ve dayanışmaya verdikleri öneme göre verilen ödüllerde rock dalında en iyi şarkıcı ödülünü, Future dergisinin yılın en sevilen rock sanatçısı ödülünü ve Cem Karaca özel ödülünü aldı. 2007 yılında yapılan Kral TV müzik ödüllerinde ise en iyi rock müzik sanatçısı unvanını alarak ödüle layık görüldü. Savaşsız bir dünyada tertemiz akan bir su gibi. Barış Akarsu. Barış neredesin Barış? Koş 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 koş. Hadi alkış. İşte biz rockçı. Ateşlerle uyandım, yangın her yeri sarar.
Tebrik ederim. Seni hemen şöyle alalım. Haklı gururuyla hayatının en güzel anlarından birini daha yaşıyordu ve heyecanına hakim olamıyordu. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, çok heyecanlıyım. Bu ödülü, bunu benim hak ettiğimi düşünen herkes için alıyorum. Bana oylarıyla bunu hak olarak gören insanlar için alıyorum. Ve çok heyecanlıyım. Ne diyeyim yani, çok hoşuma gitti, çok güzel. Barış. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Oyunculuk deneyimini de sınamaya karar verdi Barış Akarsu. İlk olarak Yalancı Yarim adlı dizi film için kamera karşısına geçti. Ama onun için müzisyenlik her şeyden önce geliyordu ve bunu her fırsatta dile getiriyordu. Gider, otomobil uçar gider, ömrüm gibi geçer. Dizi halk tarafından sevildi ve başarıya ulaştı. Oyunculuk deneyiminin bu ilk yolculuğunda başarılı olmuştu. Kaçar gider, ben talihin peşindeyim, talih benden kaçar gider. Şimdi Akademi Türkiye ile başlayan, ondan sonra konserlerle devam eden, hatta ikinci albümle beraber desteklenen müzik kariyerinin bir noktasında daha önce hiç kabul etmediğin bir teklifi kabul ettin ve dizide oynamaya başladın. Evet. Hani çoğu müzisyenin 2-3 albüm sonra bir kırılma noktası olarak gördüğü ya bir kitap yazma, ya bir yurt dışı olayı, ya bir dizi, ya bir film. Sen de diziyi seçtin. Nasıl oldu bu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsan bunu bir şekilde desteklemen gerekiyor. Ben bunu ilk zamanlar yaptığımda şöyle bir şey söyledim, yani herkese bunu söyledim. Ve bütün o işte beni çağırdıkları zaman şunu söyledim. Ben ilk önce bir müzisyenim. İlk önce bir albüm çıkaracağım, bir albüm yapacağım ve konser vereceğim. Benim olayım bu. Ben bir müzisyenim. Bunu yapmadan kesinlikle hiçbir dizide oynamayacağım. Oynamıyorum. Yani bana bir sürü teklif geldi ve hepsini reddettim. Dizide oynamıyorum. Müzikal kimliğini oturttuğunu Tabii. düşündüğün anda... Tabii. Müzikal kimliğimi, yani ben albümümü yaptım. İkinci albümümü yaptım. Ve bu dizi de şöyle geldi. Bana senaryo okudular ve senaryo çok güzeldi. Ve çok sevdiğim insanlar bunu bana şey yaptı. Çünkü daha önceden geçmişimde böyle onlarla sıcak bir iletişim olmuştu. Ve onların vasıtasıyla bu diziye girdim ve asla da pişman değilim. Çünkü gerçekten bazı şeyler gerekiyor. Özellikle görsellik anlamında mesela bir dizi. Evet. Çok Yani çok kitleyi önemli. genişletmek tabii, anlamında. Yani, tabii. Ve ya da güzel şeyler. Ben güzel şeylere imza atmak istiyorum. Yani tiyatral yeteneğinin olduğunu da göstermek istedim bir yandan. ya işte yani bu şekilde. Dilersen diziden hani senin şarkı söylediğin, Eyvallah. ondan sonra Ey, neler enstrüman çalınan bir bölüm izleyelim mi? Alır başımı giderim, denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Deniz, onun aşkıydı. Denizsiz ve balıksız bir yaşamı asla düşünemiyordu. Deyim yerindeyse, denizden babam çıksa yerim diyecek kadar büyüktü bu aşk. Gel dolan kuşlarının peşi sıra, şu ada senin. Barış Tütmez'in balık pişirme evine hoş geldiniz. Şuradan bir şey alayım mı Yaman? Evet, anlatır mısınız bundan sonra yaptığınız işlemi? Sonra tavamıza balıklarımızı düzgün bir şekilde diziyoruz. İşte gördüğünüz gibi düzgünce dizilmiş balıkları görüyorsunuz şu anda ekranda. Evet, 5. balığımızı da dizdik. Evet, elimizde yağ sokuyoruz, elimiz yanıyor. Gün olur alır başımı giderim, denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Gün olur alır. Barış Bey, bizim balıklarla aranızdaki ilişkiden biraz bahseder misiniz? Ben balıkları çok seviyorum. Balık o kadar duygusal bir hayvandır ki. Ya midede.
O bütün duygularını. Sonra böyle Ben var ya yılın için unutmam. Balık pişirirken bir ağladım ya. Gesi bağların. Koyu bir Beşiktaş taraftarıydı. Futbolda şiddet doruklara ulaşırken Barış, sporda da adı gibi barıştan ve kardeşlikten yanaydı. Aman aranıyorum, yitirdim yarimi, aman aranıyorum. Barış'ın futbolla ilgili yorumu varsa. Bir şey var, ben öyle bir olay ki şimdi bakıyorum, takımlara bakıyorum. İşte Beşiktaş bundan işte 3 hafta önce mi Sivas bir maçı Sivas'ta vardı. oynadığı kaybettiği maç. Kaybetti. Ya ben artık inanmıyorum yani şeye inanmıyorum. Türk futboluna yani artık Futbolda bir problem var. inanamıyorum artık. Çünkü öyle bir olay haline geldi ki yani böyle yani at yarışı gibi yani doping basıyor hayvana, o koşuyor, biri geride kalıyor, işte o kazanıyor, onu alıyorlar, bu kazanması lazım diyorlar, onu kazandırıyor, bilmem ne. Yani, Birileri bir şeyleri yönlendiriyor yani diyorsun. sanki şu masa başında her şey bitiyormuş gibi geliyor bana yani. Aslında bir Barış şeyler o kadar var. güzel bir yere geldin ki. Ve taraftarı olan oluyor hocam. Barış, bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Müzik çalışmalarında, dizi çalışmalarında, bundan sonraki sanat yaşantında sana yürekten başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Müzikseverler senin Beşiktaş'ta olduğunu zaten biliyordu. Bugün Galatasaraylısı da Fenerbahçelisi de seni burada görmekten gurur duydular. Hepimiz sonuçta kardeşiz. Evet, ya. sonuçta bilmeyen Beşiktaş taraftarı da sevgili Barış'ın iyi bir Beşiktaş taraftarı olduğunu bu akşam bu stüdyolarda gördü. Çok iyi Olmaya Beşiktaş- çalışıyorum hocam. Elimden geldiğince. Evet. Hayatında önemli müzik grupları vardı Barış Akarsu'nun. Ezgi'nin Günlüğü ise bu grupların en önemlilerinden bir tanesiydi. Grubun 25. Sanat Yılı projesinde Barış Akarsu, Türkiye'nin önemli ve saygın sanatçılarıyla beraber bu projede yer alacaktı. Onun için çok özel olan bu projenin tanıtım konserinde Ebru Lili, albümde ise Leyla'yı seslendirecekti. Bu proje içerisinde yeni kuşak sanatçılardan sadece Barış Akarsu'nun olması, onun haklı gururunu bir kere daha yaşaması için çok önemliydi. Sağ olun, teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Yaşamı boyunca en son gerçekleştirdiği kayıtlardan biri olacaktı. Ezgi'nin Günlüğü'nün Leyla'sı. Bir sabah çıksam, kaybolsam, dönmesem, kalsam anılarda. Sanki gidişini anlatırcasına söylemişti şarkısını. Ve 29 Haziran 2007'de geçirdiği trafik kazasıyla aramızdan ayrıldı Barış Akarsu. O gün bütün denizleri susturmuştu Amasra'nın hırçın dalgası. Ayrılık zamansız gelir. Zamansız gidişler, eğer arkanızda bıraktığınız bir şeyler yoksa anlamsızdır. Barış Akarsu arkasından bir sevgi seli bırakarak ayrıldı aramızdan. Sizce bu gidiş anlamsız mıdır? O şimdi sonsuzluğa uzandı. Fırtınayla taradığı saçlarını, sürmeli gözlerini ve yüreğindeki sevgisini bize bırakıp gitti. Yıldızlar ve çiçekler ülkesine doğru bir yolculuğa çıkıp bundan sonra sevenlerine gökyüzünden gülümseyecek. Çok uzaklarda olduğumu sanmayın sakın. Ben hep yanı başınızdayım. Her akşam başınızı kaldırıp gökyüzüne bakın. Ben orada olacağım. Islak ıslak değil, gülümseyerek bakacağım gözlerinize ve sıcacık bir dost selamı yollayacağım. Yüreğimin en derin yerinden. Yüreğimize ektiğin bu barış sevgisi her gün biraz daha yeşerecek senin sesinle.
her sabah şafakta bir yıldız parlayacak. Adı Barış olan. Hoşça kal Karadeniz'in kara gözlü kaptanı. Hoşça kal Amasra'nın hırçın dalgası. Seni hiç unutmayacağız.